Bu duyduğunuz ses Türkiye'nin 300 kilometre uzaklığındaki İsrail-Suriye sınırından geliyor. Evet, mayın patlama seslerini işitiyorsunuz. Ardından da inşaat çalışmalarından çıkan sesleri. Şimdi ise ışıkları yakalım. İsrail ordusu Suriye sınırının hemen dibinde inşaat faaliyetine başladı. Çalışmalar tam bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. İsrail tarafı her ne kadar gizem oluşturmaya çalışsa da konu üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Açık kaynak istihbaratı yöntemleriyle dünden bugüne İsrail'in nerede, hangi motivasyonlarla ne yapmaya çalıştığı somut verilerle gözler önüne serilecek. Devletler birbirlerinin eylemlerini uydu görüntüleri aracılığıyla an be an takip eder. Diğer ülkelerin askeri hareketlilikleri, sınır güvenliği, altyapı projeleri ve stratejik önemdeki inşaat faaliyetleri de uydu görüntüleri vasıtasıyla tespit edilip raporlara geçirilir. Çok yakın bir zamanda uluslararası basına İsrail'in Suriye sınırında bazı çalışmalar yürüttüğü haberleri düşer düşmez biz de uydu görüntülerine başvurduk. Amacımız bölgede ne olup bittiğini kendi gözümüzle görmekti. Böyle yaparak gelişmeleri daha yakından mercek altına alabiliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Akademiye ilgisi olanlar bilir. Bir konuda araştırma yapılmışsa dahi bu konuda farklı bir tezi olan kişiler yeni bir çalışma ortaya koyabilir. Literatür değerlendirmesi yapılmasının ardından araştırma yapılmayan boşluklar tespit edilerek yeni bir araştırma fikri üretilir. Açık kaynaklarda genel olarak İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerini Suriye'den ayıran Alfa hattı boyunca bir inşaat projesi başlattığı bilgisi bulunuyor. Ancak çalışmaların genellikle Ağustos-Eylül gibi başlatıldığı tespiti var. Bizse projenin çok daha öncesinden başlatıldığını ve o dönemde temellerinin atıldığını savunuyoruz. Bir yerde inşaat yapmak isterseniz öncelikle o alanın tamamen projenize uygun bir alana dönüştüğünden emin olmanız gerekir. İsrail de bunu yaptı. Daha detaylı bir inceleme için İsrail ordusunun web sitesine erişelim. 2024'ün başlarında kollarını sıvadıkları görülüyor. Tabii fiiliyata geçmeden önce işin masa başında planlama kısmı vardı. Yetkililer proje üzerinde aylarca kafa yordu. Sonrasında sahaya ayak bastılar. Hermon Dağı'ndan Suriye sınırı boyunca çalışmaya koyuldular. İsrail Alfa hattının güney bölgesinde mayın temizleme faaliyetleri başlattı. İşte şu anda mayınların infilak ettirilerek bölgenin temizlendiğine dair görüntüleri izliyorsunuz. Güncel haberlerde İsrail ordusunun sınırdan içeri girerek topçu mevzileri inşa ettiği, yani askerin koruması altında bazı iş makinelerinin girdiği topçu mevzileri inşa ettiği, çitleme çalışmaları yaptığı, mayın temizleme faaliyetlerinde bulunduğu ve bölgede bir asfaltlama faaliyeti gerçekleştirerek aslında bir yol inşası yaptığını, yani aslında lojistiği sağlamak için, ordunun muhtemel müdahalesi için bir yol inşasına devam ettiği görülüyor. 30 Ekim'deki patlama görüntüleri hattın hemen yakınındaki Suriye'nin Kahtaniye köyünün karşısında çekildi. İsrail 2021'de bu köyde Suriye ordusunun 90. Tugayı'na ait bir askeri gözlem noktasına saldırı düzenlemişti. 3 adet mayın temizleme videosu var. Bunlardan birini gördük. Bir diğeri ise aylar öncesine 28 Şubat'a dayanıyor. 3 boyutlu modelleme ile patlamanın yaşandığı alanın gerisindeki dağlardan tam konumu tespit edilebiliyor. 3. mayın patlatma videosunu da şu anda izliyorsunuz. Bir ay sonra 10 Nisan'da gerçekleşmiş. Osin Türk'ün ortaya koyduğu çalışmalarla konum bilgisini görüntülerde sağ uzak tepelerde görünen rüzgar türbinleri detayı sayesinde buluyoruz. Alfa hattı yakınlarında çekilmiş bir Google Street View görüntüsünde de aynı rüzgar türbinleri görülüyor. Patlama fotoğrafın çekildiği konumun yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. O anlar bir tepeden görüntülenmiş. Fotoğraf alanının 1,3 kilometre kuzeyinde bir tepe bulunuyor. Videonun çekildiği bölge bu tepenin hemen hizasında. Bahsedilen proje, patlama videoları ve güncel inşaat çalışmaları arasında bir ilişki var. İsrail ordusunun konuya dair yayınladığı görüntüler mevcut. Bunlar arasında çok fazla detayın yer aldığı bir fotoğraf bulunuyor. Bir iş makinesinin kazdığı hendek görüntülenmiş. Fotoğrafın çekildiği konum OSINT yöntemleriyle tespit edilebiliyor. Sizi hemen oraya götüreyim. Bölgedeki dağların tamamı tek tek incelendiğinde dağların şekli fotoğraftaki konumu saptamayı sağladı. Burada bir dağın şeklinin fotoğraftakiyle uyuştuğu epey belli oluyor. Şimdi İsrail ordusunun makalesine dönelim. Proje için 1. ve 2. Dünya Savaşlarındaki benzer yöntemlerin kullanılacağı belirtiliyor. Hendek ve siper kelimelerini de kullanmışlar. Tüm bunlar dikkate alındığında olayın yalnızca yol projesinden ibaret olmadığı gayet açık. Yani tamamen savunma ve saldırı odaklı gerçekleştirilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Paylaşılan makalede proje şiirsel ifadeler ve motivasyonla beraber anlatılmış. Bir şeyleri gizlemeye çalıştıkları belli. Verdikleri bilgileri ellerinden geldiğince sınırlı tutmaya çalışmışlar. Fakat fotoğraflardan ve yazıdaki detaylardan amaçlarını anlayabiliyoruz.
Makalede proje alanındaki mevcut sükunetin aldatıcı olduğundan ve her an işlerin karmaşıklaşabileceğinden bahsediliyor. Geleceğe hazırlanma sürecinde oldukları için bu alanda oldukları belirtiliyor. İsrail hat sınırının hemen yakınlarında Ağustos ayında inşaat çalışmasına başladı. Ağustos'tan Kasım'a kadar bölgede bir değişim olduğu açık. Kuzey ve güney olmak üzere iki farklı yönde inşaat çalışmaları yapıldığını görebiliyoruz. 10 ve 15 Kasım'da ayrı ayrı elde ettiğimiz uydu fotoğraflarında bir farklılık görülüyor. Kazı, hendek ve yol projesinin güneye doğru devam ettiği anlaşılıyor. Bu faaliyetler İsrail ordusunun 210. Tümenine bağlı 210. Muharebe Mühendis Bölüğü tarafından yürütülüyor. Bu sırada yolu kazan iş makineleri, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar ve muharebe tanklarıyla korundu. Bir bumerang çizersek çalışmaların bu alan içerisinde yürütüldüğü ortaya çıkıyor. Kuzeyden güney boyunca bir yol hazırlanmış. Tahminen 7,5 kilometreden fazla bir alanda inşaat çalışmaları yapılmış. Çalışmaların Mecdel Şems'in yaklaşık 3 kilometre güneydoğusundan başladığı ifade ediliyor. İnşaatların ve kazıların yapıldığı alanın koyu bir renkte olması dikkat çekici. Bu bize asfalt dökümü yapıldığını gösteriyor. Uydu görüntülerine büyüteç tutalım. Çok daha yakından baktığımızda inşaat çalışmasının bulunduğu hat daha bir yoğun koyu rengiyle bize el sallıyor. Yani tüm bunlar asfalt döküldüğü kanaatimizi pekiştiren ipuçları. Alfa hattında gerçekleştirilen yol çalışması, Suriye'nin başkenti Şam'a yalnızca 53,78 kilometre mesafede. Peki çevredeki yerleşim yerlerine ne kadar uzaklıkta? İsrail eğer bir ilerleme kaydederse Suriye'de veya böyle bir askeri taarruza kalkışırsa açıkçası İsrail-Suriye arasındaki doğal sınırın Golan Tepeleri olduğunu düşündüğümüzde ve Golan Tepelerinin zaten halihazırda İsrail işgalinde olduğunu düşündüğümüzde İsrail'in önünde doğal bir sınır, doğal bir engel yok. Hatta Şam'a kadar böyle bir engelden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla aslında tıpkı 1973 Savaşı'ndaki gibi, yani Yom Kipur Savaşı'ndaki gibi İsrail ordusunun Şam'a kadar hızlı ilerlediği bir risk görme ihtimalimiz var. Zaten burada ve Suriye İç Savaşı'ndan dolayı ve Esed rejiminin oldukça zayıflamış konumundan dolayı bir İsrail ordusuna muhtemel bir saldırısında karşı koyacak bir gücün olmayışı burada en büyük sıkıntıyı teşkil ediyor. Yani İsrail'in önünde doğal bir sınır yok, doğal bir engel yok ve karşısında durabilecek bir devlet yapısı yok Esed rejiminden dolayı. Alan kuzeydoğusunda kalan Jubata el-Haşab kentine 3,2, batısında yer alan Bukata kentine 2,5, Les Habiyat el-Furan askeri kampına 7,79, BM'nin en yakın ofisine 3,58 kilometre mesafede bulunuyor. Burada öne çıkan Kuneytre adlı bir bölge var. Yüksek rakımlı olmasından dolayı oldukça stratejik konumda. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı başladıktan sonra onu bir sınırlı hareket olarak adlandırmışlardı. Tıpkı Lübnan'daki benzeri bir durum gibi o Güney Lübnan'da Hizbullah'tan arındırılmış bölge hayali veya talebi gibi Suriye'nin güneyinde de bu belirttiğimiz noktada Golan'ın devamında, yani özellikle Kuneytre çevresinde Hizbullah'tan ve Şii milislerden arındırılmış bir bölge kurulmasını talep ediyor. Tabii ki tarihsel olarak bu 1974 yılında imzalanan İsrail-Suriye Ateşkes Anlaşması'yla zaten kurulmuş bir şeydi. Bölgede Birleşmiş Milletler barış gücü, gözlem gücü askerleri bulunuyordu. Ancak İsrail şu aşamada bunu kendisi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in tıpkı Lübnan'da yaptığı gibi bölgeden çıkmasına ve kendisinin bunu sağlayacağı bir düzlem oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. 2015 yılında İsrail'in Kuneytre'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs gücünden General Muhammed Ali Allahdadi ile birlikte önemli Hizbullah üyeleri ölmüştü. İsrail'in Suriye'ye yönelik böyle anlaşmalardan öte ordusuyla karadan bir işgale girişerek ve tampon bölgeyi kendisi oluşturarak bölgedeki İran ve Hizbullah etkisini sınırdan uzaklaştırmaya çalıştığı söylenebilir. Ve son olarak şunu unutmamak lazım. Bölgede İsrail için İran ve Hizbullah'ın var olduğu, faaliyet gösterdiği herhangi bir bölge İsrail için o bölgeye bir saldırı düzenlemek, havadan bir saldırı da olabilir, karadan işgal de olabilir. Bunun için bir bahane olarak kullanılıyor. Bunu kendisi bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü söylüyor. Ancak bu bir noktada İsrail'in yayılmadığı için bir fırsat oluşturuyor. Dolayısıyla bu bölgedeki İran ve Hizbullah etkisini sınırlandırma bahanesi de İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını arttırması için bir fırsat olarak kullanılıyor diyebiliriz. Türkiye'de her fırsatta buna dikkat çekmeye çalışıyor diyebilirim. Arap ülkeleriyle İsrail arasında patlak veren 1973 savaşından bir yıl sonra bir ateşkes anlaşmasına imza atılmıştı. Bölgede güvenliği tesis edecek tarafsız Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü kurulmuştu.
1973 Savaşı'nda da İsrail Golan'dan hızlıca ilerlemişti şu an mevcut bulunan bölgeye. Hatta Şam'a kadar ordusu ilerlemeye başlamıştı. Tam da o yüzden Suriye'nin yanında savaşa Ürdün ve daha sonra Suudi Arabistan girerek ve bölgeye asker göndererek İsrail'in ilerlemesini durdurmuşlardı. Dolayısıyla İsrail şu an mevcut durumda 73'teki bir konjonktürde olmadığımızı düşündüğü için ve ABD'nin bu sınırsız desteği de kendisine devam ettiği için bunu yine kendisinin yapabileceği bir ortama sahip olduğunu düşünüyor açıkçası benim görüşüm. Bu güç İsrail ile Suriye'yi ayıran tampon bölgede ateşkesi korumakla görevliydi. BM'nin amacı askerden arındırılmış bir bölge oluşturmaktı. Şu anda 1100 personelden oluşan BM barış güçleri 400 kilometrelik bölgede sık sık devreye atıyor ve barışı korumaya çalışıyor. Personellerin çoğu Fiji, Hindistan, Kazakistan, Nepal ve Uruguay ordusundan gelme. BM 1974'te 2 hat çizerek İsrail ile Suriye arasında bir set çekmişti. Çizilen sınır iki ülkeyi birbirinden ayırıyordu. BM nezdinde varılan anlaşmada İsrail'e Alfa hattı, Suriye ordusuna ise Bravo hattının gerisinde kalma zorunluluğu getirilmişti. Anlaşma uyarınca bu hatları aşan ihlalci sayılacaktı. Son zamanlarda uzlaşıyı ihlal eden bir taraf var. Şaşırmayacağınız üzere cevap İsrail. Birleşmiş Milletler, İsrail askerlerinin yol çalışmaları sırasında askerden arındırılmış tampon bölgeye girerek ateşkes kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. BM raporlarında İsrail askerlerinin ve iş makinelerinin zaman zaman tampon bölgeyi ihlal ettiğinin gözlemlendiği belirtiliyor. Hatta bir İsrail askeri, keyfi bir şekilde Suriye topraklarına girerek burada askeri araç sürdüğü görüntüleri sosyal medya platformları üzerinden paylaştı. Askerin bahsettiğimiz yol çalışmalarında kazılan bir hendeye doğru ilerlediği belirtiliyor. Yaşananlara rağmen Beşar Esed başkanlığındaki Suriye, İsrail'in sınırdaki faaliyetlerine dair açıklama yapmadı. Esed rejimi 2005 yılına kadar Lübnan'ı zaten işgal altında tutan, Hizbullah'ı bir vekil unsuru olarak kullanan bir rejimdi. Ancak 2011 sonrası çıkan iç savaşla birlikte 2013'te Hizbullah Suriye'ye Esed rejiminin lehine müdahil oldu ve o noktadan itibaren Esed rejiminin gittikçe azalan gücü sonucunda şu an bir dönem Hizbullah'ı vekil unsur olarak kullanan Esed rejimi Hizbullah'tan daha zayıf bir noktaya düştü. Ve şu aşamada Esed rejiminin istese bile İsrail'e karşı koyabilecek bir gücü olmadığı için İsrail'in ABD'den aldığı bu kayıtsız şartsız desteğinin de devam ettiğini düşündüğümüzde bölgede İran ve Hizbullah'ın olduğu her noktayı şu an bombalama cüretine sahip bir noktada olduğunu görüyoruz İsrail'in. Esed rejimi de aslında bu cüretin, İsrail'in bu saldırganlığının, yayılmacılığına muhatap olmamak için, bundan kendini korumak için böyle bir ayrışmaya gittiğini ve tam da bu yüzden sessiz kaldığını açıkçası söyleyebiliriz. İran'ın ittifakında bulunan grupların şu ana kadar İsrail'e onlarca saldırı düzenlediğine şahit olduk. İttifakın bir parçası olan Şam yönetimi ise mevcut süreçte bir kere bile İsrail'e saldırı gerçekleştirmiş değil. Yönetimin İsrail'e karşı neden harekete geçmediğini daha önceki bir içeriğimizde ele almıştık. Suriye ordusu şu anda sınırda proje yürüten İsrail'e karşı da harekete geçmiş değil. Esed rejiminin savaşmaya kabiliyetli, düzenli ordu diyebileceğimiz kalan son birliklerinin 25. Tümen vesaire gibi Rus etkisinin de oldukça güçlü olduğu birliklere baktığımızda bunların hepsinin şu an İdlib cephesinde ve Halep cephesinde olduğunu görüyoruz. Yani güneyde İsrail yayılmacılığı var. İşte zaten Golan işgal altında. Golan'dan da ileriye gitmiş durumda işte bu İsrail'in son uydu fotoğraflarıyla, görüntüleriyle birlikte gördüğümüz gibi. Ordu içerisinde bulunduğumuz süreçte ülkenin kuzeyine askeri yığınak yapmayı tercih etti. Bu iki işe yarıyor dediğim gibi. Bir, bu birliklerin İsrail saldırılarından kaçınmasına sebep oluyor. Çünkü bunlar elde kalan, savaşabilecek nitelikteki son askerler, son birlikler. İkincisi, kuzeyde Türkiye'nin ve muhaliflerin alan kazanımına, bölge kazanımına karşı bir engel koyma çabası taşıyor. Dolayısıyla bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şu an Esed rejimi için güneyden İsrail'in ilerlemesindense kuzeyden Türkiye'nin ilerlemesi daha endişe verici bir durum. Çünkü rejimin devamı için muhaliflerin engellenmesi gerekiyor, İsrail'in değil diyebilirim. Hattın batısında İsrail'in Golan Tepelerinde işgali altında bulunan alanda 29 askeri bölgesi var. Golan Tepelerinin tam olarak neresi olduğuna ve önemine parmak basmak gerek. Suriye, İsrail, Lübnan ve Ürdün'e bakan bir bölge burası. Çoğunlukla taşlık tepelerden oluşuyor. 1200 kilometrelik bir alanı kaplayan stratejik bir bölge diyebiliriz. Nüfusu yaklaşık olarak 50 bin. 30'dan fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri var. 20 bin Yahudi burada yaşıyor. Golan'da yaşayan Dürzi Araplar da var. Fakat onların sayısı oldukça az. Yükseltili bir yer olması sebebiyle komşu bölgeleri gözetlemede önemli bir yere sahip. Zira bölgede en yüksek tepe 2200 metrede. Dengeleri değiştirebilecek bir konumda bulunduğundan jeopolitik öneme sahip. Geçmiş tarihte Suriye ordusu
Golan'ın yüksekliğinden yararlanarak İsrail mevzilerine saldırılar düzenliyordu. Ancak bu iş şu anda tersine dönmüş gibi çünkü kontrol İsrail'de. Beşar Esed'in babası Hafız Esed 1967 yılında Baas rejiminin, o dönemki Baas rejiminin savunma bakanı olarak görev yapıyordu. 1973'te de o sırada devlet başkanı olarak görev yapıyordu. 1967'de Golan'ın düşüşü sırasında Hafız Esed'in Kuneytra'nın düştüğünü açıklamasıyla ve bundan dolayı askerlerin bölgeden geri çekilmesiyle İsrail Golan'a rahat bir şekilde girmişti. Golan'ın düşüşü konusunda sivil Baas yöneticileriyle Hafız Esed'in ve askeri kanat arasında da ciddi tartışmalar, ayrışmalar ortaya çıkmıştı. Askerler sivilleri, siviller de askerleri suçluyordu Golan'ın kaybedilmesiyle ilgili. Daha sonra Baas içindeki ayrılıklar sonucunda askerler parti içi bir darbeyle sivilleri indirmişti. Daha sonra da Hafız Esed, Baasçı askerler içerisinde kendisi darbe yaparak Esed rejimi dediğimiz şu anki yapıyı kurmuş ve kendini devlet başkanı yapmıştı. Dünya tarihinde suyun hayati bir önemi var. Hatta bunun için savaşlar bile olmuş geçmişte. Gelecekte de olması yüksek ihtimal. Zira su kaynakları gün geçtikçe azalıyor. Golan da bu açıdan çok mühim. Zengin su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Her şey İsrail'in Haziran 1967'de Suriye, Mısır ve Ürdün'le 6 gün savaşı sırasında burayı işgal etmesiyle başladı. İşgalin hemen ardından sivil yerleşimine hızla açılmamıştı Golan. Çünkü tansiyon o dönemde epey yüksekti. 1970'teki savaş sonrasında İsrail buradaki kontrolünü pekiştirdi. Bir yıl sonra İsrail-Suriye arasında 1974'te ateşkes imzalandı. O tarihten bu yana ateşkes hattında BM'nin gözlem gücü bulunuyor. Tam 8 yıl sonra 1981'de bu toprakların ilhakını ilan etti. Bu da artık yalnızca askeri değil, Yahudilerin de bölgeye daha fazla doldurulması anlamına geliyordu. Birleşmiş Milletler İsrail'in Golan'ı ilhak etmesini kabul etmiyor. Bölgeyi de Suriye'nin resmi toprağı olarak tanıyor. 2019'da ABD Trump yönetimi altında Golan Tepelerini İsrail egemen bölgesi olarak tanıyan tek devlet oldu. Biden yönetimi döneminde de bu karardan vazgeçilmedi. İsrail'in Golan Tepelerindeki Alfa hattında sürdürdüğü projeler basit bir yol yapımından ibaret değil. 7 Ekim'de Hamas, Aksa Tufanı adı altında başlattığı saldırıyla İsrail topraklarına sızabilmeyi başardı. Bu durum İsrail'in sınırlarında güvenlik zafiyetine sahip olduğunu gösterdi bizlere. Zaten o saldırının ardından tüm sınır bölgelerinde güvenliği artırma arayışına girdi İsrail. Suriye sınırı da bu girişimlerden biri. Projede öne çıkan şey sınır hattında yalnızca son döneme damga vuran teknolojik gelişmelere yer verilmeyeceği. Mevcut çalışmalar 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda kullanılan yöntemleri de içerisinde barındırıyor. İran destekli silahlı gruplar hemen İsrail kontrolündeki bölgelere yakın olan Kuneytra'da faaliyet gösteriyor. Aslında günün sonunda İsrail'in 74'teki anlaşmayı ihlal ederek Suriye içlerinde kendi başına bir tampon bölge kurma yoluna gittiğini söyleyebiliriz. Tabii İsrail'in davranış kalıplarına baktığımızda İsrail'in bölgeyi işgal edeceğini, yani bir aşamalı strateji uyguladığını ve aslında bunun bir Golan Tepelerinden daha sonra daha da ötesine gittiği Şam'ın güneyine doğru bir işgal hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tıpkı 1973'te olduğu gibi Şam'a doğru ilerlemesinde hiçbir engel yok İsrail ordusunun önünde. Dolayısıyla bence burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı İsrail'in Suriye'ye yönelik yayılmacılığına karşı mücadele söylemi de bu açıdan kritik. Ankara-Şam normalleşme girişimi de Türkiye tarafından bu açıdan bir anlam kazanıyor bence. Ancak Esed rejiminin şu ana kadar İsrail tehdidine rağmen Türkiye'nin uzattığı ele karşılık vermemiş olması da bir kritik nokta olarak ortaya çıkıyor. Bunun yerine sanki özellikle Rusya ekseninde Rusya-ABD ilişkilerinin bir sonucu olarak Hizbullah'la arasına mesafe koyan ve bunun karşılığında ABD'den bir anlaşma koparmaya çalışan bir Esed rejimi görüyoruz sanki. İsrail bu oluşumlara karşı şu anlık savunma amaçlı bir önlem alıyor gibi gözükse de gelecekte buradan taarruza geçebileceğini söylemek pek de ihtimal dışı değil. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. İsrail ordusu Suriye sınırının hemen dibinde inşaat faaliyetine başladı. Çalışmalar tam bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. İsrail tarafı her ne kadar gizem oluşturmaya çalışsa da konu üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor.